Herkese merhaba, ben Çağan Tunalı. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Uzun zamandır video çekemiyordum iş yoğunluğumdan dolayı. Bunun için hepinizden özür dilerim, kusuruma bakmayın. Projelerle oldukça yoğun bir zaman geçirdim. Ama bundan sonra bunu telafi etmek için daha sık video çekmeye çalışacağım. Umarım vaktim buna el verir. Evet, bugünkü konum uzun zamandır merak ettiğim bir hoparlör olan Tannoy Gold. Tannoy Gold aslında çıkalı bayağı bir zaman oldu fakat ülkemize gelmesi biraz zaman aldı. Benim elime ulaşması da haliyle zaman aldı. Sevgili Sesçi Baba bu hoparlörleri denemem için bana gönderdi. Yaklaşık 15 gündür hatta 20 güne yakındır beraberiz. Arkamda gördüğünüz hoparlörler Tannoy'un Gold 7 serisi hoparlörleri. 3 çeşit Tannoy Gold var. 5 inç olan serisi, Tannoy Gold 7 olan serisi ve 8 olan serisi. Fakat ben bir hata yaptım. Ben uzun zamandır bunları 7 inç zannediyordum. Meğersem 6,5 inçmiş. Yani adı Tannoy Gold 7 fakat inç olarak 6,5 inç. 5 ve 8 modelleri böyle değil. 5 inç, 8 de 8 inç. Biraz size Tannoy'un tarihini anlatmak istiyorum. Nedir bu Tannoy? Aslında Tannoy çok eski bir hoparlör üreticisi. Yani 1930'lara kadar dayanıyor. İlk kuruluş tarihi 1926. Londra base'li bir firma. Guy Fontaine tarafından kuruluyor 1926'da. 1928'e gelindiğinde Tannoy ismini alıyorlar. Anladığım kadarıyla bir ortaklık yapmışlar. O ortakların isimlerinin harflerinden Tannoy olarak firmanın adını değiştirmişler. 1930'lara gelindiğinde arabaların üzerlerinde public address dediğimiz PA sistemleri yapıyorlar. Yani aslında mobil araba sistemleri yapıyorlar ama tabii şimdiki arabalar gibi değil. Daha çok megafon tarzında arabaların üstünde olan seslendirme hoparlörleri olarak düşünebilirsiniz. 1930'larda inovatif hoparlör sistemleri yaparken, çeşitli arayışlar ve deneyler yaparlarken 1940'lara gelindiğinde Churchill meetinglerinde sesinin daha iyi çıkması için Tannoy firmasıyla anlaşıyor. Tannoy, Churchill'in meetingleri için özel hoparlörler tasarlıyorlar. Böylece Churchill'in sesi daha gür ve yüksek bir şekilde çıkabiliyor. 60'lara gelindiğinde 1960'larda Gold, yani bu arkamda gördüğümüz hoparlör teknolojisinin ilk adımlarını yapıyorlar ve dual speaker tarzında ilk üretimlerini gerçekleştiriyorlar. 1973'e gelindiğinde Abbey Road stüdyosu da Tannoy hoparlörlerle anlaşıyor ve stüdyonun dinleme sistemlerini Tannoy Gold serisine emanet ediyor. Sanırım burada Abbey Road için özel bir tasarım da yapılmış ve bu hoparlörleri ilk kullanan grupta yaptığım araştırmalar sonunda Pink Floyd olduğu ortaya çıktı. Pink Floyd Dark Side of the Moon albümünü tam olarak Tannoy'un Gold serisi diye nitelendirdiği speaker tarzıyla yapıyor. Arkamdaki hoparlörler koaksiyel sistemden oluşuyor. Yani koaksiyeli size daha önce anlatmıştım. Önde bir horn var. Baslar yandan, ortadan tizler geliyor gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde faz farklılıklarını oldukça nötrlediklerini söylüyorlar. Şimdi ben hoparlörü şöyle size anlatmak istiyorum. Öncelikle hoparlör oldukça iyi bir materyalden yapılmış. Yani sert bir kasa tasarımına sahip. Ben işçiliğini çok beğendim. Yani fiyat performans olarak baktığımızda işçilik bu klasmandaki diğer hoparlörlerden çok çok daha iyi. Kullanılan malzeme ve kasanın sert bir materyalden yapılması fark ettiriyor. Onun haricinde 300 watt gibi bir amfi teknolojisi kullanılmış. Bu gene diğer hoparlörlerden farklı bir güç dengesine sahip. İçinde kullanılan amfiyi ben oldukça güçlü buldum. Hatta bu fiyat performans aralığında şu ana kadar denediğim, yani bunu şöyle söyleyeyim, Eylül-Ekim ayı içerisinde bu videoyu hazırlamaya başlıyorum. Ekim ayına kadar dinlediğim en güçlü bu fiyat aralığındaki amfiye sahip. Zaten bunun pozitif ve negatif etkilerini de şimdi anlatacağım sizlere. Bu 300 watt teknolojisine ben çok aslında inanmamıştım hoparlörü dinleyinceye kadar. Bu hoparlörü deneme nedenlerimden biri de ben Gold'un eski serisi, yani 1973 ve sonrası yaptı. İşte 80'lerde özellikle bütün stüdyolarda hemen hemen olmaya başlayan, hatta şu an dünyanın ünlü mix engineer'larından Tony Maserati'de olan hoparlörden dolayı çok merak edip yeni olan seriye bakmak istemiştim.
Amfiye hayran kaldım. Yani çok güçlü bir amfi var. Şu ana kadar dediğim gibi bu fiyat aralığında dinlediğim en güçlü amfiye sahip. Neredeyse benim şu yandaki Dynaudio'larla aynı volüm seviyesinde. Hoparlöre şöyle bir göz atacak olursak, hoparlörün önünde ve arkasında şöyle seçenekler bulunmakta. Önünde bir adet volüm trim podu var ve high frekansları kesip yani kat edip açabileceğimiz bir pot bulunmakta. Bu oldukça kullanışlı. Yani odanızda eğer çok fazla tiz birikiyorsa bu potlar sayesinde ayar yapabiliyorsunuz. Bas tarafını da basları böyle hafifçe kat edebildiğiniz arkada bir yer var. Aynı zamanlar arka tarafında speaker'ın pozisyonu için bir yer var. Input girip yani mini jack girebileceğiniz bir bölüm var. Sonra monitör link bölümü var. Yani anladığım kadarıyla ekstra bir hoparlör daha olursa oradan linkleyebiliyorsunuz. Bu da enteresan bir özellik. XLR ve line girişleri var tabii ki. Bir de auto standby seçeneği var. Bu auto standby seçeneği siz monitörü kullanmıyorken monitör kendini durduruyor. Böylece eğer siz monitörü tekrar kullandığınızda otomatikman açılıyor. Bu da ilginç güzel bir özellik. En azından hızlı yanlış yapılan hareketlerde monitörü korumaya yarıyor. Şimdi monitörün performansından bahsedelim isterim. Ben uzun zamandır dediğim gibi bir 15-20 gündür bu hoparlörü kullanıyorum. İlk etkim şu oldu. Onu baştan hemen söyleyeyim. İlk etkim çok beğendim. Bir kere transient'ları şu ana kadar dediğim gibi kullandığım bu fiyat performans hoparlörler arasındaki en hızlısı. Yanlış duymadınız. Evet, inanılmaz hızlı bir transient'e sahip. Tiz detayları, low mid ve tiz detaylarına bayıldım. Hatta 6,5 inç olduğunu zannetmiyorum. Bilmiyordum. Ben 7 inç olduğunu zannederek uzun bir zaman kullandım bunu. Ta ki ne zaman? Bir gün önce, yani bu videoyu çekmeden bir gün önceye kadar şöyle bir araştırma yapayım dedim. Sonradan şaşırdım, bu 6,5 inçmiş dedim. Basslar oldukça doyurucu. Oldukça temiz. Sub bölgesine bahsediyorum, yani inebildiği aralığa. Low mid ve tizlerde oldukça güçlü ve temiz. Özellikle akustik müzikle ilgileniyorsanız bu hoparlörler tahmin ettiğinizden daha iyi bir performans sağlayacak. Ben gerçekten bu konuda kendilerini takdir ettim diyebilirim. Evet, biraz da negatif özelliklerinden bahsedelim. Aslında bu aralıkta negatif bir yorum yapmak istemezdim ama monitörü gerçekten sevdiğim için bunları da söylemek istiyorum. Sizi kulak olarak tam doyuran bir seviyede, yani benim stüdyo ortamımda hemen peak'e giriyor olması, bir tık daha geç peak'e girmesini tercih ederdim. Sanırım içinde kullandıkları limiter devresi bu konuda hızlı bir tepki veriyor. Onu bence biraz yükseltebilirler. Dediğim gibi bu 6,5 inç modeli, muhtemelen 8 inç modeli tam benim istediğim gibi olacaktır. Öte yandan hava boşlukları ön tarafta olduğu için eğer böyle elektronik soundlu bir müzik yapıyorsanız sağdan ve soldan inanılmaz bir rüzgar yiyorsunuz suratınıza. Ve volümlü çalışıyorsanız tabii ki. Bunun için böyle bir anda hani volümü düşüp ne oldum ben diyebilirsiniz. Yazları serinletici bir etki yaratabilir ama kışları size üşütebilir. Negatif olarak bahsetmek istediğim bir özellik var. Hafif bir kasada rezone oluyor. Nasıl olduğunu da onu anlayamadım. Zannedersem hoparlörün horn kısmıyla içerisindeki hava tam dengelenemiyor ve bu nedenden dolayı bir rezone oluyor. Dediğim gibi normalde bu tarz speakerları anlatırken hani duymanızı tercih ederim. Keşke bunu ben size duyurabilsem. Ben kendi konfigürasyonum içerisinde denedim. Antelope Audio konvertörlerim, SSL masam ve monitör kontrolörüm, Monster Audio kablolarım ve kendi odamda bunu denedim. Size tavsiyem mutlaka bu hoparlörü bir dinlemeniz. Benim anlattıklarım sadece bu hoparlörü dinlemeniz için bir ilgi uyandırsın isterim. Çünkü bu tarz hoparlör alırken insanları negatif ya da pozitif yönde etkilemek istemem. Ama benim kulağıma, yani objektif olarak şunu söyleyebilirim ki son zamanlarda bu fiyat performansla dinlediğim en güzel hoparlörlerden biri. Mutlaka deneyin. Bilmiyorum Sesçi Baba'nın böyle bir ortamı var mı? Yani bir ortamı olduğunu biliyorum ama Covid dolayısıyla bu tarz dinletmeler yapabiliyorlar mı? Bence bir sorun derim ben size. Bu videoyu bu şekilde kapatıyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere diyorum. Daha hızlı, daha sık video çekmeye devam edeceğim. Dediğim gibi bir iş yoğunluğum var.
Bunu bir tık rahatlattığım anda tekrar daha fazla hem videolarla hem de canlı yayınlarla karşınızda olmak istiyorum. Şimdilik hoşça kalın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Eğer kafanıza takılan sorular ve benzeri konular olursa lütfen aşağıdaki yorumlar kısmına yazın. Fırsat buldukça onları da cevaplıyorum biliyorsunuz ki. Şimdilik hepinize hoşça kalın. Sevgiler.